Nazi Almanyası ilk jet avcı uçağı olan Messerschmitt M262'den Tiger ağır tanklarına kızılötesi gece görüşü, Wolf FW-190S gibi avcı uçaklarını ve çok korkulan dünyanın ilk balistik füzesi V2 üretebildiler. Peki tüm bunların yanında Nazi Almanyası'nın gerçekten bir uzay programı var mıydı? Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Almanya, dünyadaki teknolojik açıdan en gelişmiş ülke olmak için her zaman yeniliklerin peşinden koşturuyordu. Bu hikayenin önemli bir oyuncusu 1912'de roketlerin sadece silah olarak değil, aynı zamanda bir ulaşım aracı olarak kullanımı üzerine araştırmalarına başlayan, o zamanlar Alman havacılık mühendisi olan Wernher von Braun'dur. Hitler her zaman daha büyük ve daha iyi şeyler arayışındaydı. Bu, İkinci Dünya Savaşı sırasında başlayan bir saplantı değil, başlangıcı daha iktidara gelmeden önce olan bir saplantıydı. Büyük resmi ve Almanya'nın sahip olduğu gerçek potansiyeli yalnızca becerikli ve verimli ülkesiyle değil, aynı zamanda ulus içindeki parlak beyinlerle de gördü. Bu sadece Albert Einstein'ınki gibi beyinlerle ilgili değil, aynı zamanda çoğu ülkenin erişebildiğinden daha iyi olan, sadece inşa etmede değil, eski teknolojiyi yenilemede de uzmanlaşmış birçok büyük mühendisle ilgiliydi. Birçok kişi ünlü V2 Alman balistik füzesinin 2. Dünya Savaşı sırasında icat edildiğini düşünse de bu yanlış bir varsayımdır. Braun, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra balistik füzelerin savaşın geleceği olacağını bildiği için farklı roket prototipleri üzerinde çalışmaya başladı. O zamanlar bu füze V2 değildi, ancak A4 olarak adlandırılıyordu ve tek amacı potansiyel olarak uzaya uçmaktı. A4 roketiyle Braun'un belirli bir hedefi yoktu. Yalnızca roket itici teknolojisinin yanı sıra roketlerdeki itme bölü ağırlık oranını mükemmelleştirmeyi hedefledi. Tasarımına devam ederken özellikle Almanya tarafından 1. Dünya Savaşı'ndan sonra herhangi bir uzun menzilli topçu kullanmaları yasaklandığından roketlerin silah olarak kullanılması durumunda potansiyelini ve verimliliğini gördü. İlk birkaç prototip itme gücü çok güçlü olduğu için verimsiz yakıt tüketimi nedeniyle yalnızca 100 kilometrelik bir mesafeye uçabildi. 1942'ye gelindiğinde V2 roketi mükemmel hale getirildi, 315 kilometre uzaklıktaki Fransa'daki fırlatma noktasından Londra'yı defalarca vurarak binlerce ölüme sebebiyet verdi. Bununla birlikte Hitler 1933'te iktidara geldiğinden beri Nazi Uzay Programı adlı çok gizli bir programa büyük yatırım yaptı. Bu, Braun'un yeterli mali desteğe sahip olduğu için yeteneklerini gerçekten zorlayabildiği bir yerdi. İlk başta Hitler, Braun'dan olası bir savaş durumunda New York'a ulaşabilecek ve V2'den daha güçlü bir roket yapmasını istedi. Bu, füzenin 900 kilometre mesafedeki hedeflere vurmasına izin verecek 100 tonluk benzersiz bir itme motoruna veya 4 V2 motorunun kombinasyonuna sahip balistik bir füze olan A-10 roketi, başka bir deyişle küçük kıtalar arası savaş başlığı demekti. Almanların o zamanlar gelişmiş oldukları halde kullandıkları sistemler en iyi ihtimalle ilkeldi ve bu roketi ABD topraklarına ulaşacak kadar verimli hale getirmelerine asla izin vermedi. Ayrıca bu roketlerin üretimi için insanlık dışı şartlar adeta göz ardı edildi. Mahkumlar birçoğu kaynak gibi teknik becerileri için diğer toplama kamplarından alındı ve Orta Almanya'daki Buchenwald toplama kampı yakınlarındaki Mittelwerk adlı bir yeraltı fabrikasında saatlerce zorla çalıştırıldılar. Korkunç koşullar altında gün ışığı olmadan az uyku, yiyecek veya uygun dinlenme olmadan yaşadılar. Birçoğu sabotaj girişimi için idam edildi. Daha önce de söylediğim gibi Hitler'in büyük planları ve daha büyük hayalleri vardı. Hitler'in Aryan ırkı ideolojisi Nazilerin diğer ırkların önünde olduğu varsayımına dayanıyordu. Dolayısıyla Ay'a ilk ulaşanların onlar olması gerektiğini düşünmesini sağladı. Bu gerçekleşmesi halinde muhtemelen tüm dünyayı korkutacak bir plan olurdu. Yani Hitler
Braun'la bir tartışma yaptı ve ona Ay'a ulaşma olasılığının ne olduğunu sordu. Braun, Hitler'e böyle bir roket tasarlamanın ellerindeki tüm kaynaklarla bile onu inşa etmenin yıllar alacağını söyledi. Hitler, hayır cevabını kabul edecek tipte bir adam değildi. Bu yüzden A-10'un tasarımını kullanmayı ve onu yükseltmeyi önerdim. A-10 roketinin son halini alması halinde dünyanın atmosferinin sadece 500 kilometre uzakta olması nedeniyle Hitler uzaya ilk ulaşanların Almanlar olabileceğini biliyordu. Hitler'in aklında olan şey 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmeleri durumunda Nazilerin geri çekilebileceği bir üsse sahip olmak için Ay'ı kolonileştirmekti. O zamanlar bunun ne kadar imkansız olduğunu anlatmaya gerek yok sanırım. O zamanki teknoloji Ay'da üs kurmayı bırakın dünya atmosferini bile aşamıyordu. Nazilerin savaşı kazanacağını düşünsek bile Ay'a ulaşmak için mevcut teknolojilerini geliştirmeleri en az 10 yıl daha sürecekti ve o zaman bile ters gidebilecek bir dizi sebep olabilirdi. İlginçtir ki Braun, A-10 roketi ve M-262 Alman savaş uçağı arasında bir kombinasyon olan bir yan proje üzerinde çalışmaya başladı. Uzayda seyahat etmenin sizi saniyeler içinde bir yere götürebilecek ve yaklaşık 1 milyon ton ağırlığa sahip son derece güçlü bir itici yerine çok verimli yakıt tüketimine sahip bir aerodinamik uzay aracına çok daha fazla güveneceğini biliyordu. M2 roketlerinin İngilizlerin moralini kesinlikle düşürdüğü için bir fark yarattığı doğrudur. Ancak bu üstün teknolojiyle Almanlar Birleşik Müttefik Kuvvetlerini yenemediler. Savaşın sona ermesinden sonra Braun, Amerikalılar tarafından NASA için çalışmaya alındı. Braun, Amerikalılara yarattıklarını asla silahlandırmak istemediğini, ancak diğer bilim adamlarının veya profesyonellerin yaptığı gibi Naziler tarafından zorlandığını söyledi. Birçok kişinin ona roketlerin babası dediği gibi savaştan sonra da roket tasarımlarında öncü olmaya devam etti. Braun aynı zamanda insanlık tarihinde bir ilk olan Neil Armstrong'u Ay'a götürüp geri getiren uzay aracı Apollo 11 roketinin ana tasarımcısıydı ve Braun'un uzay mühendisliğine ilk yaklaştığından beri gördüğü ömür boyu hayalini gerçekleştirmişti. Bu resimdeki hava aracının belki de yakın tarihlerde tasarlanan bir konsept uçak olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bu resim Hitler'in uzaya ulaşma hayali üzerinde çalışan başka bir havacılık mühendisi olan Eugen Sagner tarafından yapılmış gerçek bir tasarım. Sanger'in bu modeli Almanca Silbervogel yani dilimizde gümüş kuş olarak adlandırılmış. Bu uzay aracı gümüş kuşu uzaya götürecek olan Braun'un A-10 roketinin yardımıyla Güneş sistemimizde seyahat etmek üzere tasarlandı. Sanger'in uzmanlık alanı süpersonik motorlar ve yüksek güçlü roket iticileriydi. Tasarıma başlangıçta insanları birkaç saat içinde dünyanın bir ucundan diğerine taşıyabilecek bir uçak fikriyle başladı. Ancak süpersonik teknolojisinin gerçekte ne kadar umut verici olduğunu görünce Silverbird'ü iki pilot için yalnızca küçük bir kokpit ve basit bir çerçeve ile aerodinamik bir bakış açısıyla ses hızının 10 katına kadar yani saniyede yaklaşık 3,4 km hızlara dayanacak şekilde tasarladı. Bu uçaklardan herhangi biri onu uzaya çıkaracak olsa bile daha yakın tarihsel olaylarda kanıtlandığı gibi başarılı olmak için hatalardan öğrenmemiz gerektiği için kesinlikle bir şeyler ters gidecekti. Sanger'in aslında bir rüzgar tünelinde test etmek için Silverbird'ün küçük ölçekli bir versiyonunu yaptığı da söyleniyor. Ancak eğer prototip yapılmışsa muhtemelen müttefikler teknolojiye el koymasın diye büyük olasılıkla Almanlar tarafından yok edilmiştir. Bugün bile roket fırlatıcılarının temel teknolojisi 70 yıl önce olduğu gibi aynı kalıyor. Motorlar benzerlik gösteriyor, roketler hala jiroskopik rehberlik kullanıyor ve çoğu sıvı yakıtla çalışıyor. Tüm bunlara Alman V2 roketi öncülük etti. Londra Bilim Müzesi'nde uzay tarihçisi olan Doug Miller, roketler gerçekten çok değişmedi. Hala V2 çağında yaşıyoruz diyor. Karşımızda şu soru var. İnsanlık Hitler'in V2 roketi olmadan Ay'a gidebilir miydi? Muhtemelen Ay'a gidilebilirdi ama bu kadar kısa sürede olmayacaktı. Pek çok teknolojik yenilikte olduğu gibi savaş modern roketin gelişimini ve uzay çağını hızlandırdı.
Son olarak videoyu beğendiyseniz ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın.